Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patikli bir takım göstereceğim. Patiklerimiz 1 yaş, yeleğimiz de 1 yaş ölçüsünde. İlk önce yeleğimizin videosunu paylaşacağım. Daha sonraki videomda patiğimizi anlatacağım size. Patiğimiz bu şekilde. Çok şık, çok güzel. Çok zevkle öreceğiniz bir patik. Yeleğimiz de aynı şekilde. Çok zevkle örülen bir yelek. Yeleğimize 76 ilmek atarak başlıyoruz. Robomuzu oluşturuyoruz. Daha sonrasında 4 sıra örüyoruz. Daha sonra acur kısımlarını oluşturuyoruz. Acur kısımlarında ön kısımda 15 ilmek, kolda 10 ilmek, arka kısımda 22, diğer kol kısmı için 10, ön kısmı için 15 ilmek ayırarak başladım. Öndeki 15 ilmeklerimizin 7 tanesi şu kenar örgüsü için, 8 tanesi şu ön kısım için. Acurlarımız kol kesimi için 17 sıra olana kadar ördüm ben. Daha sonrasında kol kısmını yaparak örgümü aşağıya doğru devam ettim. İşte bu şekilde son kısımda da 4 sıra haroşa örerek yeleğimizi bitirmiş bulundum. Bu kısımda da düğmelerimizi şurada 4 ilmeğimizi yaka kısmında 4 ilmeğimizi ördükten sonra ilk düğme yerimizi açtım. Daha sonra 13-14 sıra sonrasında diğer düğme yerlerimizi açtım. Bu şekilde örneğimiz. Yeleğimiz bittikten sonra şu işleme kısımlarını yapıyoruz. Onu da yeleğimizi bitirdikten sonraki videoda sizlere işleme kısmını göstereceğim. Umarım beğenerek örersiniz. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. İpimiz bu şekilde. Sizler istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. 3,5 veya 3,75 numaralı şiş de yapabilirsiniz. 76 ilmek atarak başlıyoruz şişimize. ...76 adet ilmeğimi attım. Şuradaki ipimi de bir düğüm atarak sabitledim. Şimdi 4 sıra haroşa öreceğiz. Düz örgü olarak 4 sıra öreceğiz. Bu şekilde. Dört sıranın sonunda yeleğimizi bölümlere ayıracağız ve acur kısımlarını oluşturacağız. Her iki tarafta bu şekilde düz örgü örüyoruz ve 4 sıra olacak. Bu şekilde 4 sıra örelim. 4 sıra düz örgümü ördüm. Şimdi robomuzu bölümlere ayıracağız. Ön kısım, kol kısım, arka kısım. Tekrar kol kısım ve ön kısım diye. Şimdi ön sırada yapmış olduğum kenar örgüsü 7 tane. 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. Yedi ilmeğimi düz ördüm. 8 ilmek daha düz örüyorum.
8 ilmeğimi ördükten sonra ipimi bir doluyorum. Bir tane örüyorum. Tekrar bir dolayıp 10 ilmek örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. Tekrar bir doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir dolayıp 22 ilmek düz örüyorum. Yirmi, 21, 22. Burada bir doluyorum. Bir tane örüyorum. Tekrardan bir dolayıp 10 ilmek örüyorum. On ilmeğimi ördüm. Bir doluyorum. Bir tane örüyorum. Tekrar bir dolayıp kalan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Kalan ilmeklerim de 15 adet. 8'i ön sıra için, 7'si kenar örgü için. Örneğimin arka yüzündeyiz. Burada 7 tane kenar örgümüzü örüyoruz. Düz. 2, 4, 6, 7. Geri kalan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Dolamış olduklarımızı da ters örüyoruz. Bu şekilde kenarda 7 ilmek kalana kadar ters örüyoruz. Kenardaki 7 ilmeğimizi düz örüp sırayı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada düğme yeri açacağız. 3 ilmeğimizi örüyoruz. İpimizi bir doluyoruz. 2 ilmeğimizi aynı anda örüyoruz. Tekrardan 2 ilmeğimizi örüp kenar örgümüzü tamamlamış oluyoruz. Dolamış olduğumuz yere kadar düz bir şekilde örüyoruz. Acur kısmına kadar. Yani burada dolamış olduğumuzu örüyoruz. Şurada bir tane örmüştük, onu sabit alıyoruz. Yani sabit dokumuş olduğumuzun hem sağına hem soluna acur kısmına geldiğimizde dolayarak arttırmalarımızı yapıyoruz. Şu anda bir doladım, bir tane ördüm, tekrar bir dolayıp diğer acur kısmına gelene kadar düz şekilde örüyorum. Şu anda acur kısmındayız. Şurada sabit ilmeğimi gördüm. Hemen bir doluyorum. Sabit ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir dolayıp diğer acur kısmına gelene kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet, tekrar acur kısmındayız. Şurada sabit ilmeğimi gördüm. Hemen bir doluyorum. Sabit ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir dolayıp diğer dolama yerine kadar düz bir şekilde örüyorum.
Evet, tekrar acur kısmındayız. Sabit ilmeğimi gördüm. Tekrar bir doluyorum. Sabit ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir dolayıp kalan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Örneğimizin arka yüzündeyiz. Burada 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. Kalan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenardaki 7 kenar örgümüze gelene kadar ters örüyoruz. Kenardaki 7 ilmeğimizi düz öreceğiz. Dolamış olduklarımızı da ters örüyoruz. Örneğimizin ön yüzündeyiz. Yani 3. acur kısmına geldik. Burada 7 tane kenar örgümüzü örüyoruz. Şurada düğme yeri açmıştık. Onu da örüyoruz. 4, 5, 6, 7. Burada acur kısmına gelene kadar olan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Evet, şu anda acur kısmındayız. Bir doladım. Sabit dokuduğumu örüyorum. Sabit ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir dolayıp diğer acur kısmına kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet, acur kısmındayım. Bir doluyorum. Sabit ilmeğimi dokuyorum. Tekrar bir dolayıp diğer acur kısmına kadar düz bir şekilde örüyorum. Ön yüzümüzde bu işlemleri yapıyoruz. Arka kısmımıza geldiğimizde 7 ilmeğimizi düz örüp kalan ilmekleri ters örüp tekrar 7 ilmek kalana kadar ters örüyoruz o aradaki ilmekleri. Kenar örgümüzü de 7 taneyi düz örüp arka sırayı tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Burada tekrar acur kısmındayız. Tekrar bir dolayıp sabit ilmeğimi dokuyorum. Tekrar bir dolayıp diğer acur kısmına kadar düz bir şekilde örüyoruz. Acur kısmındayım. Bir doluyoruz. Sabit ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar bir dolayıp kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde şuradaki delikli kısmımız 17 tane olana kadar bu işlemi yapıyoruz. Yani şu kısım, kol kısmı 17 tane olana kadar acur kısmımız
Bu şekilde örüyoruz. 12 veya 13. sırada düğme yerimizi açıyoruz. Ya acur kısmının bittiği yerde, kol kısmının bittiği yerde düğme yeri açılmış olacak. Yani bu da 12 veya 13. sırada düğme yerini açmamız gerekiyor. Bu şekilde şu kısım 17 tane olana kadar bu şekilde örelim. 17. sıramdayım. Şu son acur kısmını beraber örelim istedim. Şurada son acur kısmındayız. Burada sabit örneğimizin, sabit düz dokuduğumuz örneğimizin hemen öncesinde bir doluyoruz. Sabit örneğimizi bir örüyoruz. Tekrar bir dolayıp kalan ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Acur kısmımız bu şekilde. 17. sıradayım şu anda. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17'yi yapıyoruz şu anda. Arka kısımda kol kısmını yapacağız. Şimdi örneğimizin arka kısmındayız. Arka yüzündeyiz. Burada 7 tane kenar ilmeğimizi düz örüyoruz. Acur kısmına gelene kadar olan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ters örüyoruz acur kısmına kadar. Şu anda acur kısmındayız. Buradaki ilk dolamış olduğumuz ilmeğimizi, şurada ilk dolamış olduğumuz ilmeği ön kısma katıyoruz. Ters örerek. Sabit örneğimizde ön kısma katıyoruz. Ters örerek. Diğer dolamış olduğumuzu ipimizi ön kısma alıp kol kısmına katıyoruz. Son dolamış olduğumuzu ve bu şekilde diğer acur kısmına kadar düz olarak örüyoruz. Yani şuradaki acur kısmında ilk doladığımızla ortadaki sabit ilmeğimizi ön kısma katıyoruz. Sonra doladığımızı kol kısmına katıyoruz. Bu şekilde diğer ilmeklerimizi düz bir şekilde diğer acur kısmına kadar örüyoruz. Burada kol kısmımızı işte oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi diğer ikinci acur kısmımıza geldik. Burada da ilk doladığımızı kol kısmına ekliyoruz. Sabit ilmeğimizi acur kısmındaki sabit ilmeğimizi de kol kısmına dahil ediyoruz ve burada ters dönerek ters yönde dokuyacağız. Şu kol kısmını oluşturmak için şurayı ters kısımda düz olarak örmeye başlıyoruz.
Burada da şu ilmeğimizi, şu dolamış olduğumuz ilmeği kol kısmına katmıştık. Diğer sabit ilmeğimizi ön kısma kattığımız için orayı örmüyoruz. Tekrar buradan dönüyoruz. Tekrardan düz örgü olarak diğer acur kısmına kadar örüyoruz. Burada şu ortadaki ilmeğimizi de düz örüyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Tekrar düz bir şekilde örüyoruz. Toplamda 4 diş haroşa olacak bu kısım. Kol kısmı. İki diş haroşam oluştu. Şurası şu şekilde. Tekrar geri dönüyoruz. Üçüncü sıra haroşamız için. 4 sıra haroşa yaptıktan sonra ilmeklerimizi kesiyoruz. Şu anda arka yüzündeyiz. Düz bir şekilde örüyoruz. Üçüncü sıradayız. Evet, dördüncü sırama geldim. Şu anda dördüncü sıramı örüyorum. Kol kısmımı 4 sıra haroşa olarak tamamladım. Şimdi kesmeye geldim. Kol kısmını keseceğiz. İlk ilmeğimizi alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. İlk aldığımız ilmeği ikinci ilmeğimizin üzerinden geçiriyoruz. Tekrar ikinci ilmeğimizi örüyoruz. İlk ilmeğimizi birinci ilmeğimizin üzerinden geçiriyoruz. Bu şekilde bütün ilmekleri bunu uygulayarak kol kısmımızı kesmiş oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kesiyoruz kol kısmımızı. Kol kısmını bu şekilde kestim. Bitirmiş oldum. Şimdi şuradaki ipimizi kesiyoruz. Evet, ilk kol kısmımız bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada ipimizi şuraya takıyoruz. Bu kısım ters örgü olduğu için, arka kısmı ters örgü olduğu için şuradan ters örgü olarak örgümüze devam ediyoruz. Şu şekilde. Şurada ipimizi bir sabitleyelim şuraya.
şöyle ters örgü olarak diğer acur kısmına kadar burayı ters örüyoruz. Şuradaki acur kısmına kadar burayı ters olarak örelim. Acur kısmına geldiğimizde acuru da ters örüyoruz. Şu acuru ters örüyoruz. Düz örgümüzü de ters örüyoruz. Onu da yani şu arka ilmeğimize katmış oluyoruz. İpimizi ön kısma alıp şurada ikinci dolamış olduğumuzda yani bir doladığımızda ortadaki sabit ilmeğimizi arka kısma katıyoruz. Diğer doladığımızı kol kısmına katarak düz örüyoruz. Buraları da düz örüyoruz diğer acur kısmına kadar. Şuraya gelene, şuradaki acur kısmına gelene kadar düz örelim. Burada da sadece şu acuru kol kısmına katıyoruz. Sabit örneğime ön kısma katacağız. Sadece acur kısmını dokuyoruz. Ters yönde dönerek ters yöne dokuyoruz şu anda. Burayı da düz örüyoruz. Şimdi kol kısmı 4 dış haroşa olana kadar bu kısmı 4 sıra örüyoruz. İsterseniz bu kısmı haroşa örmeyip düz örgü olarak örebilirsiniz. Yani bu kısmı haroşa örmezsiniz. Düz örgü olarak aşağıya kadar inersiniz. Kol kısmına şunu yaparsınız. Şuradaki haroşayı hırka olur. Yani o şekilde uzatırsanız da şık bir hırka olabilir. Burada da bunları düz örüyoruz. Şimdi ters dönüp tekrar düz örgü örüyoruz. İki diş haroşamız oluştu. Dört sıra olana kadar yani 2 sıra daha öreceğiz. Daha sonra kol kısmını keseceğiz. 4 sıra olana kadar örelim. 4 diş haroşamı ördüm. Şimdi bu kol kısmını kesiyoruz. İlk ilmeğimizi alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. İlk ilmeğimizi ikinci ilmeğimizin üzerinden geçiriyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. İlk ilmeğimizi ikinci ilmeğimizin üzerinden geçiriyoruz. Tekrar ikinci ilmeğimizi örüyoruz. İlk ilmeğimizi birincinin üzerinden geçirerek bu şekilde kesim işlemini yapmış oluyoruz.
İkinci kolumu da kestim. Şuradan ipimizi kesiyoruz. Evet, bu şekilde. İki kolumuz da kesilmiş oldu. Şöyle. Şimdi burada hanımlar, kol kısmını sonra da örebilirsiniz. Mesela yaptığımız işlemde ilk başta kol kısmını ayırdığımızda buradaki ilmekleri başka şişe geçirip ya da kancalı iğneye falan geçirip bedeni ördükten sonra kollarını da örebilirsiniz. İp kesmemek için, mesela ipi kesip takıyoruz, onu yapmamak için daha sonra da örebilirsiniz. Veya ipiniz sabit kalır kol altında, başka bir iple kollarını da örebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Sadece ben aklınız karışmasın diye yeni öğrenenler olduğu için bu şekilde kesip takarak yaptım. Sonrasında bunu anlatmak istedim. Aklınızda fikir olarak bulunsun. Öyle de yapabilirsiniz. Şimdi örgümüze devam edelim. Şimdi burada tekrar ipimizi takıp ters örgümüze devam ediyoruz. Şurada ipimi de bir düğüm atarak sabitleyelim, sökülmesin. Burayı düz örgü olarak, pardon, ters örgü olarak örüyoruz. Kenardaki 7 diş düz örgüye kadar. Kenardaki 7 tane örgümüzde düz örüyoruz. 7 ilmeğimizi. Şimdi geldi kolları birleştirip yeleğimizin ortaya çıkma kısmına geldik. Bu sırayı tamamıyla düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi ön kısımla arka kısmı birleştiriyoruz. Şuradaki ilmeğimizi direkt düz örgü olarak örüyoruz. Diğer birleştirme yerine gelene kadar düz örelim. Diğer birleştirme yerine geldim. Şu şekilde o da. Hiçbir işlem yapmadan direkt ilmeği alıp düz örgü olarak örüyoruz. Bu şekilde kol altından birleştirmiş olduk yeleğimizi. Ön yüzümüzde düz, arka yüzümüzde ters örgü olarak yeleğimizi sonuna kadar, bitiş kısmına kadar örüyoruz bu şekilde. Sadece öndeki 7 ilmeğimiz her sırada düz.
örüyoruz 7 ilmeğimizi. Bu şekilde yeleğimizi kol kısmını bitirmiş olduk. Şimdi ön yüzümüzde düz örüyoruz. Arka kısmımızda ters. Bu şekilde şuradaki düğme yerimizi açana kadar yapıyoruz. Düğme yerimizi açtıktan sonra bir sıra daha örüp 4 sıra haroşayı yapıp yeleğimizi bitiriyoruz. Yeleğimizin uzunluğu size kalmış ama ben 4 düğme yeri açtım. 13 sırada bir, 12 sırada bir. Dördüncü düğme yerimi açtıktan sonra bir sıra daha dokudum. Dokuduktan sonra 4 diş haroşayı yapıp yeleğimi kestim. Yeleğimiz bu şekilde. Daha sonra şu işlemelerini göstereceğim size yeleğimizi bitirdiğimiz kısımda. Bu sırada ise hiçbir işlem yapmadan bir de düz örgümüzü örüyoruz. Diğerleri ters bir şekilde örüp kol altı dahil sıramızı tamamlıyoruz. Şurada kol altındayız. Orayı da düz bir şekilde örüyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Şöyle şurayı da dikeceğiz sonra. Şimdi bitene kadar öreceğim. Hepinize kolay gelsin.